Merhabalar, ben Yüksel. YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine daha önce bebek robası örmüştük, yuvarlak. Erkek bebek olanını yelek haline getirmiştim. Gayet şık, güzel bir yelek oldu. Şimdi bunda daha farklı bir desen uygulayacağım. Onun da yine erkek bebek modelini çalıştım. Şu modeli göstereceğim. Gayet güzel, her yerde kullanabileceğiniz bir model. Bu da mavi tonlarında, mavi gri tonlarında. Güzel renkler, gerçekten iç açıcı. Bunun ölçülerinden bahsedeyim. Tamamı 183 trabzan. 4'e böldüğümde 45-46 trabzan falan oluyor. Ön beden, arka ve kollar için. Fakat ben biraz ölçülerde oynuyorum. Biraz şu kol kısmını küçültüyorum. Birkaç ilmek arka bedene, birkaç ilmek ön bedene bırakıyorum. Biraz küçültüyorum kol kısmını. Sonra örerken şu koltuk altı kısmına, şurada da yaptığım gibi zincir çekiyorum. Şurada 5 tane zincir var. Mesela en az 3 tane çekiyorum. Şurada çektiğim zincirle koltuk altını rahatlatıyorum. Burada ön ve arka bedene verdiğim trabzanları burada telafi ediyorum. Şu kısımda. Hem kollar çok büyük büyük olmuyor. Şurası da tam şöyle kesik olmuyor. Hemen burada birleştirmiyorum. Daha rahat bir koltuk altı olsun, kasmasın diye şöyle bir pay veriyorum. Yani ön ve arka bedene verdiğim trabzan sayısını şurada telafi ediyorum. Daha güzel oluyor, daha rahat oluyor. O yüzden 45-46 oluyor trabzan sayısı tam 4'e böldüğümde. Bunu 37'ye düşürdüm kolu. Kollara 37 ilmek bıraktım. Önler 27 ilmek. 27. Arka bedende 55. Bu şekilde bir ayarlama yaptım. Yani hem ön bedene hem arka bedene kollardan ilmek bıraktım. Şöyle olması gerekiyordu. Biraz daha küçük 10 ilmek kadar eksilttim kolları. Şuraya çekeceğim zincirle onu telafi edeceğim. Daha güzel olacak. İp bilgilerini hemen şöyle vereyim. 260 metre, 100 gram ve 3 numara tığ kullanacağım. %50 pamuk, %50 akrilik bir ip. 3 numarada tığ kullanıyorum tabii ki yazdığı üzere. Şimdi beden desenine başlayalım. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum ve ilk sıraya başlıyorum. Tekrar doluyorum. Yanına 2 3 1 2 3 oldu. Şimdi bir zincir doluyorum. 1 2 3 dördüncüye 1 gene aynı ilmeğin içerisine 2 3 4 5 1 2 3 4 5 trabzanı aynı ilmeğin içerisine ördüm. Sonra gene bir zincir doluyorum. 1 2 3 dördüncüye bir trabzan. Şimdi yanına yan yana 5 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 3 trabzan, bir zincir, 3 ilmek atladık. Dördüncüye 5 trabzan aynı ilmeğe. Bir zincir, 3 ilmek atladık. 5 trabzan yan yana.
Bir zincir, 1 2 3, dördüncüye. Şimdi gene buradaki gibi aynı ilmek içerisine 2 3 4 5, bir zincir doluyorum. 1 2 3, dördüncüye. Şimdi yan yana trabzanlar. 3 4 5. Şimdi kol yerine geldik. Şöyle birleştireceğim. Fakat araya 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sonra tam sıranın başladığı yere arka bedenin birleştiriyorum ve bir trabzan. Yan yana 5 trabzan daha. 3 4 5. Şimdi göstereyim. Gerçi hepsi aynı gidiyor. 5 aynı ilmeğe 5 yan yana batarak gidiyoruz ve arada birer zincir. Şimdi burada 5 zincir trabzan ördük. Ön biterken, arka beden başlarken gene 5 trabzanla başladık. Çünkü araya ikinci sırada şuraya bu deseni öreceğiz. Şuraya. Bir zincir doluyorum. 1 2 3 4 5. Aynı ilmeğin içerisine 3 4 5, bir zincir doluyorum. 1 2 3, dördüncüye yan yana 5 trabzan. 2 3 4 5. Sıra bu şekilde takip ediyor. Desen zaten bir bu sıra var. Bir de bunun üzerine öreceğimiz bir sıra var. Bu iki sıranın tekrarıyla desen oluşuyor. Koltuk altına kadar geleyim. Şuradaki işlemi bir daha görelim. İşareti artık çıkaralım. Bir, iki, üç, dört, beş trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doluyorum. Şu ön ortanın başladığı ilmeğe, şu işaret ortada kalıyor. Diğerine gene 5 trabzan yan yana. Bunlar da kafa karıştırmasın. 5 trabzan, 5 trabzan, araya şu desen örülecek. Şimdi ikinci sırada. Sırayı 3 trabzanla başladığımız gibi bitiriyorum. Tekrar 3 trabzanın üzerine bir 3 trabzan ördüm. Bunlar hiç değişmiyor. Şu aradaki 5 yan yana örülen trabzanlar da olduğu gibi örülüyor. Sadece desen buralarda oluyor. Şimdi şurada
1, 2, 3, 4, 5 trabzan var. Bu 5 trabzanın ilk trabzanlara, yani sağ baştaki ve sol baştaki ilk trabzanlara birer tane normal trabzan örülüyor. Arada kalan şu ikinci trabzanlara, şu ortadakine dokunmuyoruz. Yanındaki trabzanlara 2 kere dolayıp 3 kere de çıkacağımız 2 tane uzun trabzan yapıyoruz. Ama sadece ve sadece şu başlardakinin yanındaki şu iki ortaya dokunmuyoruz. Yani ortadaki trabzanın yanındaki iki trabzana uzun uzun 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir doluyorum. Başlardaki dediğim gibi normal ikili trabzan örüyorum. Şimdi 2 kere doluyorum. Sağ baştaki trabzanın yanındaki trabzana şöyle 1, 2, 3 ve 2 tane 3 trabzan yapacağız. Arasında mutlaka bir zincir. 2 kere doluyorum. Bu sefer sağ baştaki zincirin yanındaki trabzanın içine 1, 2, 3 kere de çıkıyoruz. Burada çapraz oluştu. Çaprazın arasında da bir zincir. Hemen şurada ördüğümüz gibi iki başa birer trabzan. Bir zincir doluyorum. 5 trabzan. Bunlar hiç değişmiyor dediğim gibi. Normal. 5 trabzan örüyoruz üzerlerine. Şimdi yine bir desen çalışması. Bir zincir doluyorum. Başlar sadece normal ikili trabzan. Bir trabzan. Şimdi 2 tane uzun trabzan çalışacağız. Şu sağ baştakinin ikincisine. 1, 2, 3. Bir zincir. 2 kere doluyorum. Şimdi de sağ baştaki ikinci trabzana 3. Şöyle göstereyim. Doluyorum. En baştakine bir trabzan. Bir zincir, 5 trabzan. 3, 4, 5. Şimdi şu 5 trabzan 5 trabzan araya şu deseni çalışacağız. Şuradaki zincir 1, 2, 3, 4, 5 zincir var burada. Bunu şuradaki 5 zincir olarak kabul edeceğiz. Yani şuradaki 5 zincir olarak kabul edeceğiz ve ona göre desen kuracağız. Şu deseni buraya öreceğimiz için şuradaki gibi şu 5'i bir arada battığımız trabzanlar gibi kabul ediyoruz burayı. Araya bir zincir çekiyorum. Doluyorum. İlk zincirin içerisine bir tane trabzan. Şu baştaki. Sonra doluyorum. En sondaki trabzanın yanındaki en sondaki zincirin yanındaki zincire 1, 2, 3. Bir zincir doluyorum. Şimdi ikinci uzun trabzanı yapacağız. Şu aradaki bir zinciri bırakıyoruz. Şurada ortadakini bıraktığımız gibi 2 kere doluyorum. Ortadakine değil, onun yanındakine. 1, 2, 3.
Sonra en sondaki zincire tekrar bir trabzan. Aynı deseni, şuradaki deseni buraya da uygulamış olduk. Yani 5 zincir üzerine şu şekilde kabul ediyoruz. Ve aynı burada yapacağımız, şimdi burada da yaptığımız deseni aynısını burada da uyguladık. Bir zincir, 5 trabzan. 2 3 4 5. Bir zincir, en başa ikili trabzan, 2 kere doluyorum. Sol baştaki trabzanın yanındaki ikinci trabzana bir uzun trabzan, 3 kere de çıkıyorum. Arada bir zincir, tekrar 2 doluyorum. Şimdi sağ baştaki trabzanın hemen yanındaki 1 2 3 kere de çıkıyorum. Doluyorum, hemen ikili trabzan. Gayet basit. Şimdi şuradaki çalışmayı tekrar yapalım. Buraya kadar öreyim ben. Şimdi şuraya tekrar aynı çalışmayı yapalım. Bir zincir doluyorum. İlk zincirin içerisine bir trabzan. Şimdi uzun trabzanı yapıyoruz. En sondaki zincirin yanındaki zincire bir üçlü trabzan. Araya bir zincir, tekrar uzun trabzan yapıyoruz. Şu aradaki bir zinciri bırakıp ikinci zincire uzun trabzan. 3 doluyorum. En sondaki zincire bir trabzan. Gayet kolay. Bir zincir. Şimdi 5 trabzanın üzerine 5 trabzan. Bu şekilde sırayı bitiriyoruz. Sırayı gene 3 trabzanla bitirdik. Döndüm. Üzerine 3 trabzan ördüm. Araya bir zincir. Şu çapraz ördüğümüz uzun trabzanların ortasındaki bir zincir vardı. Bir zinciri unutmuyoruz. Çünkü o bizim bu sırada şurada yaptığımız ilmekteki dolguları yapacağız. 5 trabzan örüyoruz. Bu çaprazın içindeki zinciri. 2 3 4 5. Bir zincir doluyorum. Bunlar hiç değişmiyor zaten. 5 trabzan üzerine 5 trabzan. Bir zincir doluyorum. Şuradaki çapraz trabzanın arasına 5 trabzan daha. Örgünün yüzü bu taraf. Yani şu çaprazın gözüktüğü taraf örgünün yüzü. Gayet güzel bir desen. Dediğim gibi bluzlarda, hırkalarda, hatta battaniyelerde bile
Çok rahat çalışabileceğiniz bir model. Hem bu desen çalışmasını göstermek istedim. Aynı zamanda da bunu bebek yeleğinde çalışmak istedim ki hem bir desen göstermiş olayım hem de bir yelek hakkında, ölçüler hakkında ben nasıl yapıyorsam onu göstermek istedim yani. Bu şekilde bedeni aşağı doğru örmeye devam ediyoruz. Yeterli uzunluğa kadar geldi. Hemen bir ölçüsünü göstereyim. Şöyle 32 santim, hatta 32,5. Bir oyası var şimdi, ince bir oya. Onu da örersem 33 santim olacak yeleğin uzunluğu. Bu 1,5 yaşına kadar çok rahat giydirilebilecek ölçüde, hatta 2 bile olabilir. Şimdi şöyle enini de hemen ölçüsünü vereyim. Şöyle alıyoruz ölçüyü. Şu oyuntuydu çünkü. Şöyle 28 santim. Etek ucuna oya yapıyorum. Ön ortaları da ilik ve düğme için bir iki sıra ya da bir sıra sık iğne geçeceğim. Hemen şu oyayı göstereyim önce. Basit bir oya yapıyoruz. Örgünün düz tarafından, ön yüzünden yapıyoruz oyayı. Ona dikkat edelim. Şimdi trabzan değil, sık iğne çalışacağız. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine sık iğne örüyorum. Şu beşli trabzana geldim. İlkine bir sık iğne. 2 zincir. Yanındakine bir sık iğne. 2 zincir. Yanındakine bir sık iğne. 2 zincir. Bir tane daha. Bir de başta battığımız gibi bir sık iğne daha. Şöyle küçük küçük tomurcuklar yapıyoruz. Şuradaki 5 trabzana ilkine gene sık iğne, ikincisine de, sonra 2 zincir, yanındakine bir tomurcuk ve baştaki gibi 2 sık iğne. Bir çalışma daha yapalım. Şu beşli sık trabzanların ilkine bir sık iğne, 2 zincir, hemen yanına 2 zincir, hemen yanına 2 zincir, hemen yanına sık iğne. Bir tane daha diğer baştaki gibi üçlü tomurcuklar. Büyük geniş bir oyaya gerek yok. Bu şekilde ince oyalar daha güzel duruyor. Hemen baştakine 1 2 sık iğne, 2 de buraya batacağız. Şu ortaya da tomurcuk yapacağız. 2 zincir, bir tomurcuk. Gene 2 sık iğne ile bitiriyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyoruz. Şöyle yakından da. Oyayı bitirdikten sonra şuralara işaretli olan yerlere biritler yapacağız. İlik yapacağız yani. Şimdi önden başlıyoruz, etek ucundan sık iğneleri örmeye. Bir zincir çekip ilk başladığım yere bir kere daha batıyorum. Aynı yere 2 kere sık iğne yapıyorum. Çünkü biri etek ucuna, diğeri ön ortaya ait olacak. Ve her trabzanın içine 2 sık iğne. Her trabzan boşluğuna, şuralara 2 tane sık iğne örüyoruz.
Şimdi işaretli yere kadar sık iğne ördüm. Buraya çıkartayım. Bir tane birit yapıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Aynı boşluğun içerisine bir sık iğne daha. Yalnız yaptığımız biritin düğmeden geçmesi gerekiyor. Artık hangi düğmeyi kullanacaksak onu şöyle bir deniyoruz. Hangi düğmeyi dikeceğimi karar vermediğim için hepsini deniyorum ama hemen hemen hepsi aynı ebatta olduğu için yeterli. 4 zincir yeterli oldu. Aradaki trabzanları da ikişer kere sık iğne örüyorum. Şimdi şuraya bir birit yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Gene aynı boşluğa bir sık iğne daha. İkinci biriti de ördüm. Aradaki trabzan boşluklarını dolduruyorum gene sık iğne ile. Boşluğa bir sık iğne, 3 4 zincir, şuraya bir sık iğne ve bir tane daha bitiriyorum. Yalnız ipi kesmiyoruz. Yaka kısmına devam ediyorum. Biritleri ördük. Şimdi şu yaka kısmına sık iğne geçeceğim. Her bir ilmeğin üzerine sık iğne örerek diğer başa kadar geliyorum. Şu etek ucunda oyadan sonra ipi kesmedim. Devam ettim. İlikleri, biritleri ördüm. Yakayı çevirdim. Gene sık iğnelerle ve diğer ön ortasından şurada bitirdim. Aynı işlemi kol ağzına da uyguladım. Şimdi diğer kola da aynı sık iğneleri öreceğim. Şunu hemen şöyle bağlayalım. Koltuk altından başlıyorum. İpi bağlıyorum. Kalan ipi de elimde tutuyorum. Örgünün içerisinde bırakıyorum ve her ilmeğin içerisine bir sık iğne örerek kol etrafını sık iğnelerle dönüyorum. Bir tane trabzanın da içine 2 kere sık iğne örüyorum. Sonra trabzanlara geçiyorum ve her trabzanın üzerine bir sık iğne örerek kolun tüm etrafına sık iğne ile örerek devam ediyorum. Evet, yeleğin sık iğneleri de bitti. Kolda döndüm. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine bağlayıp kapattım. Düğmeleri henüz dikmedim. Daha tam karar veremedim. Başka desenler de var elimde çünkü. Görselinde hepsi hazır olacak zaten. Hafif de bir ütü basarım. Daha güzel durur.
Şu desen çok güzel olduğu için bunu kullanmak istedim. Şu örgüyü alıp, yani illa yelek yapmanız gerekmiyor. Şu desenden bluzlar, hırkalar, hatta battaniyeler bile örebilirsiniz. Şuradaki çarpı iş olayı bir kalınlık kazandırıyor örgüye. Yumuşak kalın iplerle çok daha güzel durur battaniyelerde ya da hırkalarda ya da yazlık bluzlarda. Her türlü kullanabilirsiniz. Örgü bu kadar, yelek bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.